Tabii asıl simit böyle yenir bu arada. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mükemmel sokak simidi, orijinal İstanbul simidi yapacağım. Tabii simitin geçmişinden biraz bahsedeceğim. Tarihini anlatacağım. Simitin Osmanlı dönemine kadar dayandığı bilinmektedir. Hatta Osmanlı'da saraydaki un depolarına simithane, padişah fırınına ise simit fırını dendiği bilinmektedir. 1593 senesinde de halka şeklinde yapılan ekmeklere simide halka denmekteydi. Ve 2. Süleyman döneminde 1691 tarihli bir mutfak defterinde çörek ve ekmeğin yanında her gün saraya 30 adet simide halka tahsis edilirdi. O kadar önemli yani. Şimdi size malzemelerimizi saymak istiyorum. Sonra devam edeceğim. Malzemeler: 4 su bardağı un, 1,5 su bardağından biraz fazla su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım paket kuru maya ya da parmağınızın şu çizgisine kadar büyüklükte yaş maya, üzeri için yani hamurumuzu bulamak için yarım çay bardağı üzüm pekmezi, 1 çay bardağı su, 150 gram susam ve 1 tatlı kaşığı da un. Evet arkadaşlar, hamurumuza başlayacağız ama önce çok hoşuma giden bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Tarihte bilinen gerçeklerden biri de Osmanlı padişahlarının iftardan sonra yollarda saf tutan askerlere simit hediye etmesiydi. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Demek ki simit o kadar değerliydi ki padişah hediyesi olarak bile sayılmaktaydı. Sarayda özel simitçi ustası olarak çalışan kişiler olduğu bilinmektedir. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'da 70 fırın olduğunu ve bu fırınlarda 300 nefer çalıştığını belirtmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi hamur yapımımıza geçebiliriz. Şimdi 4 su bardağı unu ekliyorum kabıma. Zaten bir kısmı ekliydi. Hamurumun ortasını havuz gibi açıyorum. 1,5 su bardağından biraz fazla suyu döküyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu döküyoruz. 1 yemek kaşığı şekerimizi döküyoruz. Yarım paket kuru mayamızı döküyoruz. 1 yemek kaşığı zeytinyağımızı döküyoruz. Şimdi yoğuruyoruz. Hamurumuzu böyle ekmek hamuru gibi çok uzun süreler yoğurmamıza gerek yok. Zaten bu çok çabuk toparlanan bir hamur. Biraz böyle kıvam alması yeterli olacak. Gerçek simit yapmak istiyorsanız ununuzun protein oranı 13 gram olmak zorunda. Bu aldığınız unların arkasında da yazıyor. Sokak simitlerinin normalde gramajı 120 gram bu arada. Evet arkadaşlar, hamurumuzu tezgahıma alıyorum. Tezgahta da biraz yoğuracağım. Böyle minnacık unlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay şekil alıyor. Azıcık elinizi unlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi tavana yapışmayan, çünkü bu çiğ köfte değil. Hep aynı espri yaparım. Bu bir simit hamuru. Şimdi simit hamurumuzu şöyle silindir şeklinde yapacağız. Sonra parçalara ayıracağız. Dediğim gibi aslında bunun her parçası 120 gram olmalı. Eğer tartınız varsa evinizde tartarak da yapabilirsiniz. Ben göz kararı böleceğim. Şimdi eşit olması için hamurumuza çizik atacağız. Bu çiziği bıçakla da atabilirsiniz. Eşit bir şekilde şimdi kesiyoruz. Şöyle içe doğru katlayalım bezelerimizi. Bunları zaten silindir yapacağız. Arkadaşlar, bu arada simitin tarihiyle ilgili aklıma bir şey geldi. Simide halka denmekteydi ya, bu 18. yüzyılda halka ismini atmışlar, simit olarak kalmıştır. Bu aynı şey gibi, hani oturgaçlı götürgeç yerine minibüs kullanılıyor ya. Gerçi burada gene aynı isim kalmış ama bir kısmı atılmış. İşte bu da böyle bir bilgi. Şimdi hamurlarımızı silindir yapacağız. Hamurlarımızı unlayalım. Şimdi bekletmek için şöyle. Simitçiye ne kadar uzarsa o kadar. Yani mesela bir tane simit olsa simitçi. Simitçi 50 tane falan simit var demek. Taze olduğunu da nereden anlıyorum? Şu an her şey çok güzel gidiyor. Şimdi hamurlarımızı zeytinyağıyla azıcık yağlıyoruz şöyle. Elimizle böyle üzerlerine sürüyoruz. Simitçi! Şimdi streçimizi kapatıyoruz hamurlarımızın üzerine ve 30 dakika bekleteceğiz. Şimdi simitle ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum size. Biliyorsunuz simit sadece sarayda değil, halk arasında da oldukça yaygın olan bir besindi. Hem ucuza mal ediliyor olması hem de kolay yapımından dolayı halk da bunu çok sevdi ve zamanla sokağa yayıldı ve her köşe başında sokak satıcıları simit satmaya başladı. Aynı günümüzdeki gibi bu şekilde de yaygınlığı artmış oldu. 1761 yılında ekmekçiler, simitçiler, börekçiler arasında bir rekabet ortaya çıkmış ve tabii ki ayrışmalar yaşanmıştır. Bu olaydan sonra İstanbul Kadısı simitçileri
döneminde simitçiler ekmek üretemez hükmünü koymuştur. Bunun etkisiyle günümüze kadar gelen simit fırınları işletilmeye başlanmıştır. Daha sonra 10 Haziran 1910 tarihinde simitçiler tarihte ilk defa toplanarak dernek kurmuş ve Börekçiler Ekmekçiler Cemiyeti'ne katılmışlardır. Çok güzel. Şimdi ise simitlerimizi bulamak için susam kavuracağız. Eğer susamınızı kavrulmuş almadıysanız mutlaka kavurmamız gerekiyor. Yoksa fırında çiğ kalıyor tabii ki. Püf nokta. Evet, susamımızı ocağa döküyoruz ve yavaş yavaş kavuruyoruz. Orta ateşte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, susamlarımız oldu sayılır. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde olacak. İyice kavurduk. Kavrulmuş susamlarımız hazır. Tavada pişmeye devam etmemesi için tabağa alıyorum. Ne var ağzında? Susam. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Şimdi hamurumuzu bulamak için pekmezimizi hazırlayacağız. Yarım çay bardağı pekmez. 1 su bardağı su. Şöyle karıştıralım. Ve hamuru daha iyi tutması için yarım tatlı kaşığı un. Tabii bunu çırpıcı yardımıyla unları yedirmemiz gerekiyor. Yoksa top top kalır. Böyle karıştırmıyoruz tabii. Böyle karıştırın insan gibi. Başlıyoruz. Şimdi son durum bilgisi vereyim. Son dakika haberleri. Susamı kavurduk. Pekmezimizi hazırladık. Hamurlarımız oldu. Fırın tepsimize yağlı kağıdı koyduk. Her şey hazır. Sadece hamurların nasıl şekil aldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi buna simit şekli vereceğiz. Birkaç püf noktası var. Onları göstereceğim. Hamurumuzu alıyoruz. Tezgahımıza atıyoruz. Atmasanız da olur. Şimdi bunu böyle sadece ortadan bastırarak açıyoruz. Kenarları hafif kalın kalsın lütfen. Birleştirip orayı da incelteceğiz. Bu şekilde biraz uzatıyoruz. Çünkü şimdi ikiye katlayacağız simit şekli vermek için. Aynı incelikte olursa iyi olur. Kenarları hariç. Şimdi bu şekilde ikiye katlıyoruz. Arkadaşını yanına alıyoruz. Sonra tek harekette bir elimiz önde bir elimiz arkada hop yuvarlıyoruz. Bu kısımlarını birleştiriyoruz ve bu şekilde kalın kısmını 3 parmağımızla inceltiyoruz. Hop. Hop. Hem hamur açıp hem spor yapabilirsiniz. Squat. Evet arkadaşlar, şimdi simitlerimizde pekmez, susam olayına geçiyoruz. Önce hamurumuzu alıyoruz, pekmezi buluyoruz. Ama pekmezde çok bekletmeyin, iyice içine işlemesin. Sadece yapışması için pekmeze buluyoruz, bu önemli. Ama susama iyice bulayın, lezzetli olması için bu da çok önemli. İyice buluyoruz. Tepsimize alıyoruz. Şimdi bu ne kadar küçük oldu diye olabilirsiniz. Bunu da şöyle çözeceğiz. 15 dakika bekleteceğiz. Sonra açacağız. 2 tepsiye büyük simitlerimizi, sokak simiti boyundaki simitlerimizi yayacağız. Evet arkadaşlar, yine bir streç bölümüne geldik. Şimdi simitlerimi ben streçledim. Gördüğünüz gibi 15 dakika bekleyecek bu şekilde. Daha sonra sokak simiti gibi açacağız. Ondan sonra 20 dakika daha bekletip 190 derece olan fırına atacağız. Bu arada yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip olan simit için ülkemize has bir yiyecek diyebiliriz. Tarihimizde simit için verilen boşluk yalnızca 2. Dünya Savaşı'na özeldi. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz un stoğu çok azaldığı için simit yapmak yasaklanmıştır. Ama tabii savaştan sonra ve günümüze kadar bu normale dönmüş ve şu anda simit yiyebilmekteyiz. Gizli bilgi. Şimdi bekliyoruz 15 dakika geçsin diye. Evet arkadaşlar, 15 dakikanın sonunda simitlerimizi büyütme işlemine geçiyoruz. Şöyle elime alıyorum. Şöyle hızlı yapalım ki çok fazla incelmeden tepsimize alalım. Hop hoppa. Simitçi! 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 Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel oldular. Şimdi tekrar streçleme işlemine geçiyoruz. Hepsini streçliyoruz ve 20 dakika bekletiyoruz. Bu arada biz düşündük. Simitçiler bu streçleme olayını nasıl yapıyor acaba? Çünkü çok streç masrafı var. Şimdi fırınımızı da ısıtmaya başlayabiliriz. 190 dereceye ayarlıyoruz. Bu arada 20 dakika geçerken size simit çeşitlerinden bahsedeceğim. İşte İstanbul simidi, Ankara simidi, Rize simidi, Osmaniye simidi, Adana simidi vesaire. Bu tarz simitlerin özelliklerinden ve birbirlerinden ayrılan yönlerinden bahsedeceğim. Şimdi simit tanıtımı kısmına geçiyoruz. Evet
Evet arkadaşlar, İstanbul simidini zaten bugün öğrendiniz. Bizim yaptığımız İstanbul simidi. Pekmezini soğuk olarak kullandık. Sonra susam işlemine batırdık. Sonra fırına atacağız. Bu İstanbul simidi olarak geçiyor. Biliyorsunuz İzmirliler simide gevrek diyorlar. Gevrek simit de, yani gevrek simit olmuyor. Ya gevrek ya simit. Gevreğin de o kadar lezzetli olmasının sebebi 2 kere pişirme işleminden geçmesi. Çünkü onlar pekmezi sıcak olarak bir karışımda kullanıyorlar. Yani önce hamuru sıcak pekmeze batırıyorlar. Ondan sonra onun içinde pişince fırına atıyorlar. Tekrar ikinci bir pişme işlemi olmuş oluyor. Böylelikle 2 kere pişirilmiş gevrek de çok lezzetli oluyor biliyorsunuz. Ankara simidine bakacak olursak, Ankara simidi de İstanbul simidine benzer. Soğuk pekmeze batırılır, sonra susama batırılır, sonra fırına atılır. Tek pişme işleminden geçer. Ama bazı kaynaklarda Ankara simidinin de sıcak pekmeze batırıldığı söyleniyor. Ancak bunu hani farklı kaynaklarda, farklı şekillerde gördüğüm için net olarak bilemiyorum. Ankaralılar bize gerçeği söylesinler. Doğru olan simit çeşidini nasıl yapıldığını bize yorumlarda söyleyebilirler. Şimdiden teşekkür ederiz. Bir de Rize simidi var. Gördüğünüz gibi Ruslardan Karadeniz mutfağına geçmiş. Bunun da özelliği görüyorsunuz zaten, susam olmaması üzerinde. Ama bu simidi özellikle sıcak yemenizi tavsiye ederim. Soğuduğu zaman ve gün geçtiği zaman, birkaç gün geçtiği zaman oldukça sert oluyor. Dişinizin sağlığı için oldukça önemli bir bilgi. Kesinlikle Rize simidini fırından çıktığı gibi yiyin. Diğer bir simit çeşidimiz Osmaniye simidi. Görüyorsunuz. Bu da çok değişik. Üzerinde böyle kırmızılıklar var biraz. Susamlar da var, kırmızılıklar da var. Böyle gözükmesinin sebebi şekerli tadı. Osmaniye'de de çok az yerde yapılan bu simit özellikle Osmaniyeliler tarafından şalgamla tüketiliyor. Çok ilginç gerçekten. Bence simitin yanına çay daha çok yakışıyor. Ama Osmaniyelilere de sevgiler. Demek ki şalgam da güzel oluyormuş. Hemen geri vites yaptım. Neyse, diğer bir simidimiz Trabzon simidi. Trabzon simidi de susamlı ve susamsız olmak üzere 2 çeşit yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde oluyor ve bu simite de çok fazla bayılan insanlar var. Hatta yurt dışında yaşayanlar da bu simiti yedikten sonra kargo ile gönderilmesini rica ediyorlar. Bu simit durdukça ve bayatladıkça sertleşiyor. Bunu da fırından çıktığı gibi yemenizi öneririm. Yani kargoyla gönderirseniz mümkün olmayabilir bu. Bu arada söylemeyi unuttum. Rize simidine kerkeli ya da kel simit de denebiliyor. Çünkü üzerinde susam olmadığı için. Kerkeli ya da kel simiti duyunca da Rize simidi aklınıza gelebilir. Şimdi geçelim Nevşehir simidine. Gördüğünüz gibi Nevşehir simidi simite benzemiyor. O yüzden bence Nevşehir ekmeği. Ama Nevşehirliler bana kızmasın. Nevşehir simiti de olabilir. Neden olmasın? Bu dikdörtgen yapıya sahip simit. Bakın simit diyemiyorum. Ekmek diyecektim. Nevşehir simidi nohut mayasından yapılıyor. Bu yüzden kendine has bir kokusu var. Halk arasında da tabii ki simite çok benzemediği için herhalde beksimet ya da bensimet olarak da anılıyor. Evet arkadaşlar, Adana simiti de alt tarafı pekmeze bulanmıyor ve susamı da bulanmıyor. Orası düz kalıyor. Hamur renginde oluyor. Üstü susamlı oluyor. Bu da tava simidi olarak anılıyor ve diğer simitlerden bu şekliyle ayrılmış oluyor. Eskişehir simidi de gördüğünüz gibi çıtır çıtır diyebileceğimiz simitlerden biri. Tüm diğer simitlerden ayrılan noktası ise suyu. Kavak suyu. Kavak suyunu duydunuz mu? Onun da hikayesi çok güzel ama şu an anlatamayacağım. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bulunan bu güzel su Eskişehir simidinde kullanılıyor ve lezzetini gerçekten oradan alıyor. Eskişehir simidinde bir ayrılan özellik de pekmezin gevrekteki gibi sıcak kullanılması, sonra susama bulanması. Bu tarz bir özelliği de var ama asıl özelliği kavak suyunda. Bir araştırın derim veya ileride ben de anlatabilirim. Simitlerimiz bu şekilde. İşte gördüğünüz gibi çok çeşitli simitler var. Çok değişik noktalarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Evet arkadaşlar, bu mükemmel simit turundan sonra 20 dakika geçti ve simitlerimizi 190 derece fırına atacağız. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Hop! Yaklaşık 25-30 dakika geçti ve şimdi simitlerimizi de fırından çıkartıyoruz. Simitçi! 4 simitlik bağırdım. Artık 7 simitlik bağırabilirim. Şimdi tadıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sonra görüşürüz. Şimdi tadıma geçtik biliyorsunuz. Bakalım nasıl olmuş. Simitimizin böyle çıtır çıtır sesler geliyor. Aynı zamanda içi de yumuşak. Tam sokak simidi görüyorsunuz. Bazı kısımları ince, bazı kısımları kalın. Nasıl? Orijinal. Orijinal simit. Evet. Nasıl dışı yiyici? Ye bakayım. Güzel mi? Tam bir simit. Güzel değil mi? Şöyle biraz tabii ki peynir almalıyız. Gördüğünüz gibi simitin yanına şalgam değil çay içiyorum. Sabah sabah şalgam. Simit yapın, yaptırın, yiyin, yedirin, isterseniz satın. Ama çok fazla streç
stoklamanız gerek. Beni izlemeye devam edin. Yeni videolarla, yeni içeriklerle, farklı alanlarda karşınızda olacağım. Görüşürüz.